8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları doğum ve infertilite uzmanı operatör doktor Sezgin Dursun. Hoş geldiniz Sezgin Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizdeyiz, teşekkürler. Şimdi hocam başlıyoruz. Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi, birçok kişinin de yaşadığı sorunlardan miyomlar. Evet. Miyom nedir? Önce bunu bize açıklar mısınız? Şimdi insan vücudunun çeşitli bölgelerini, mesela yüzde işte ben şeklinde ya da diğer organlarda lipomlar, buna benzer şeyler olabiliyor. Bunun rahimde olan şeklini ve kas dokusundan olan şekline miyom diyoruz. Yine hani yüzdeki benlerden alışık olduğumuz üzere bu miyomlar kötü huylu değildir. Kansere dönüşüm potansiyelleri çok düşüktür. Genelde hastalarımız çok büyük bir endişeyle başvururlar. İşte benim miyomum varmış, tümörüm varmış şeklinde. Kısmen haklı da olsa iyi huylu rahim üzerindeki kastan oluşmuş yapılara miyom diyoruz. Peki miyomu olan bir hasta da belirtiler nelerdir? Size hangi şikayetlerle geliyor? Ya da size gelmeden önce hangi şikayetleri varsa miyomdan şüphelenmesi gerekir bir kadının? Küçük miyomları tanımak tabii çok zordur. Ultrasonla ancak görebiliyoruz ama hani miyom büyüdükçe ki ülkemizde maalesef hani belli kesimlerde sağlığa ulaşım her ne kadar iyi olsa bile bazen zorlukları olabilmekte ve çok büyük bir hale gelebilmekte. Büyüklüğüne bağlı olarak miyomların kanama olabilir, ağrı olabilir. Yine idrar kesesiyle yan yana duruyor. Hani aynı odayı bölüşen arkadaşlar gibi. Rahim üstündeki bu et parçası yani kastan oluşan bu doku büyüdükçe doğal olarak idrar kesesine baskı yapıyor ve kişi hiç idrarı olmadığı halde idrarı varmış gibi bir hisse kapılabiliyor. Bizim sıklıkla karşılaştığımız şey ise klinikte kanama, miyomlar çok ağrı yapmazlar ama ağrı semptomuyla da gelebilir. Karında dolgunluk semptomu olabilir. Yine bu idrarla ilgili kısmi şikayetler olabilir. Peki kimlerde görülür hocam? Miyom tabii doğal olarak hani rahimde olduğu için sadece kadınlarda yani bu biz bildiğimiz anlamıyla uterustaki miyomlar olarak sadece kadınlarda görülür ve üreme çağındaki kadınlarda sık görürüz. Her yaşta olabilir. Menopoz sonrasında da görebiliriz miyomları ama temel özelliği üreme çağında hani hormonlardan etkilenen bir tümör olduğu için yine tümör kelimesini kullanırken çekiniyorum çünkü çok yanlış anlaşılmaya müsait. İyi huylu bir tümör, yayılmayan bir tümör. İyi huylu bir tümör ama hormonlardan etkilenen bir tümör olduğu için hormonal aktif yaşlarda yani özellikle üreme çağı dediğimiz işte 20'li yaşlarda çok fazla görmüyoruz. Hani onun gelişmesi için belli bir süreç gerekiyor. Aslında çekirdeği o zamandan atılıyor ama devam eden yıllarla birlikte büyüyor. Yani 20 yaşına başlasa da çoğunlukla diyelim 30-35'li yaşlarda görmeye başlıyoruz. Ama bu tabii kesin bir kural değildir. Peki miyom olmaması için nasıl bir önlem alınabilir ya da miyom olduysa ne yapılabilir, ne yapmak gerekir önlem olarak? Evet. Yani miyom tabii ailesel yatkınlığın da olduğu bir hastalık. O yüzden hepsini önlemek mümkün değil. Özellikle mesela siyahi ırkta daha fazla görünüyor. Tabii kişi bunu değiştiremeyeceği için doğal olarak bunun getirdikleriyle karşı karşıya kalacaktır. Ama değiştirilebilir şeyler var. Özellikle beslenmeyle ilgili şeylerin değişimi, spor yapmak, egzersiz yapmak, miyom insidansını, miktarını, o kişide görülme oranını bir miktar azaltacaktır. Şikayetlerde yani hangi şikayetler görüldüğünde biraz önce de sorduğunuz başvuralım. Özellikle eğer karında bir kitle, işte bir hassasiyet, dolgunluk falan varsa yıllık zaten kontrole gitmesi gerekiyor. Gitmişken buna zaten baktırması gerekiyor kişinin. Peki hocam bizler bu işte kadınlarda görülüyor. Kadınlarda bir ağrı hissettik veya işte bir semptomu oldu. Bu bahsettiğiniz semptomlardan bir tanesi. Ve size başvurduk. Siz de bunun iyi huylu bir tümör olduğunu yani miyom olduğunu tespit ettiniz. Evet. Bunun tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Bizi ne gibi süreçler bekliyor? Evet. Miyom tedavisi tabii doğal olarak hani kişi başvurduğunda benim bir sorunum var ve çözülsün istiyor. Ama aslında miyomların küçük olanlar eğer şikayet oluşturmuyorsa, biz tesadüfi olarak saptadıysak çoğunlukla gözlem altına almayı ve takip etmeyi tercih ediyoruz. Miyomun türüne, yerleşim yerine göre bu 6 ay ila 1 yıllık kontroller şeklinde oluyor. Ama zaten kadınların yılda bir kontrole gitmesini istiyoruz. Hani istisnaları olmakla birlikte, biraz süre uzatılmakla birlikte rutin kontrolleri içinde çoğu takip edilebilir. Eğer miyom kanama oluşturmuyorsa, şiddetli bir ağrı oluşturmuyorsa, başka ek bir sorun oluşturmuyorsa sadece takip edilmesi
uygun olur. Ama eğer miyom belli bir büyüklüğü geçtiyse ya da bu özellikle 6 santim alabiliriz bunu. Belli bir büyüklüğü geçtikten sonra şikayet oluşturursa ya da küçük bir miyom yerleşim yerinden dolayı sorun oluşturuyorsa o zaman daha erken tedavi etmemiz gerekiyor. Tedavi seçenekleri, hani birincisi biraz önce söylediğim gibi hani direkt bir tedavi değilse bile gözlem tedavisi tabii. İkincisi medikal tedaviler, çeşitli iğneler, bu miyomu arttıran şeyin hormonlar olduğunu söyledik. Bu hormonları baskılayan başka hormonlar verdiğimizde doğal olarak tedaviye katkıda bulunmuş oluyoruz. Ama tabii hastalarımızdan bizim istediğimiz böyle hani işte hemen başvurup bunun bir ilacı olduğunu düşünmesinler. Çünkü kullandığımız hormonal tedavilerinde kendilerine göre yan etkileri var ve geçici tedaviler oluyor. Çoğunlukla tabii eğer semptom oluşturduysa, şikayet oluşturduysa ameliyat etmeyi öneriyoruz. Peki bu ilaç kullanımlarında, bu tedavi sürecindeki ilaç kullanımlarında miyomlar kendi kendine küçülüp yok olabiliyorlar mı, yoksa cerrahi yani sadece kontrol altına mı alınıyor diyebiliyoruz? Çok özel durumlarda kullanıyoruz. Mesela kişi diyelim ki tüp bebeğe gidecektir ya da işte kısırlık tedavisi görüyor. Bu tip bir durumda sadece biraz küçülmesi bizim işimizi görecekse evet o sırada o ilaçlardan veriyoruz. Çünkü ilacı bıraktığı zaman çoğunlukla yine geri dönüyor miyomlar. Belli özel durumlarda kullanıyoruz. Çok belirgin olarak küçültebilir, hatta tamamen geçirebilir. Ama maalesef ilacı diyelim ki 8 ay kullandı, belirgin olarak küçüldü. İlacı bıraktığında çoğunlukla geri dönüyor. Tekrar geri dönüyor. Evet, evet. Peki siz infertiliteyle uğraşan bir hekim olarak miyomu olan bir kişi infertiliteye daha yatkındır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çok güzel bir konuya değindiniz. Miyom yani tabii çok iyi bir şey olmayacak, şekil olsa daha iyi olurdu ama her kadının rahmi kendi yumruğu kadardır. Şu şekilde düşünürsek, iç kısımda, rahmin iç kısmı şeklinde düşünürsek, miyom herhangi bir yere yerleşim gösterebilir. Bebeğin yerleşeceği yer, yani iç kısma, rahmin iç kısmına yerleşirse doğal olarak sorun oluşturacaktır. Dışarıdaki bir miyom ancak çok büyürse sorun oluşturur. Kolay kolay hani dış kısımda subseröz dediğimiz miyom türü çok fazla problem oluşturmaz. Çok büyürse ancak. Ama içerideki küçük bir miyom da çok büyük problem oluşturur. Çünkü bebeğin yerleşmesi gereken yeri kaplıyor ve tabii kanama oluşturan miyomlar da doğal olarak olumsuz olarak etki ederler. Peki miyomu olan kişilerde bu bahsettiğiniz problem varsa, siz de bunu cerrahi olarak aldınız. Bu kişinin tekrardan hamile kalmasına engel olur mu? Miyomla tabii net belirgin bir yerdeyse ve net olarak miyoma bağladıysak kısırlık sebebine ancak o zaman davranıyoruz. Çünkü çoğunlukla bize başvuran çok benin, dokunulmaması gereken bir miyom varken kişinin başvurup işte çocuk sahibi olamıyorum ve bu miyomdan nedeniyle gibi bir düşüncesinden kaynaklanıyor. Halbuki miyomların çoğu infertiliteye, kısırlığa yol açmaz. Sadece içerideyse ve çok net olarak bundan kaynaklandığını düşünüyorsak o zaman alıyoruz. Bunların bazıları tabii tekrar edebiliyorlar gerçekten. Kişinin bütün testlerinin yapılmış olması gerekiyor, eşinin bütün testlerinin yapılmış olması gerekiyor. Bu klinikte çünkü çok karşılaştığımız bir problem. Hani hemen hemen hiçbir test yapılmadan benim miyomum varmış, ameliyat olmak istiyorum. Neden istiyorsun? Çünkü çocuğum olmuyor şeklinde başvurular oluyor. Miyomu büyük bir infertilite nedeni olarak kabul etmiyoruz aslında ama yerleşim yerine bağlı olarak gerçekten problem olabiliyor bazen. Diyelim ki çıkarttınız, bu kişinin rahim yapısı ya da uterus yapısı bozuluyor mu? Rahmi bozuluyor mu? Ya da total mi almak zorunda kalıyorsunuz? Miyomları tabii laparoskopik olarak ya da total olarak almak zorunda kalıyoruz. Eğer çocuk isteğini tamamladıysa komple rahmi almak daha uygun bir seçenek oluyor birçok hastamız için, kanaması olan falan. Ama kısırlıkta yaptığımız tabii miyom ameliyatlarının vücut bütünlüğüyle uyumlu olması gerekiyor. Aldığımız yerin tam olarak vücut eski haliyle uyumlu şekilde kapatılmasına özen gösteriyoruz. Bu tip durumlarda çok az etkilenme oluyor ama neticede uterusa bir şekilde eğer bisturi değdiyse, bıçak değdiyse diyelim bu tip durumlarda rahimin etkilendiğini düşünüyoruz. Hatta devamında doğum şeklini bile değiştir. Miyom ameliyatı olanlarda çoğunlukla sezaryen tercih ediyoruz zaten bu yüzden. Ama sezaryanda da bıçak değiyor. Yani Aynen öyle. aynı şey değil mi?
Tabii ki aynı şey. Zaten sezaryen sonrası tabii normal doğum olmakla birlikte Türkiye'de genelde birçok ülkede de tekrar bir sezaryen hep sezaryen şeklinde bir kuralla gidiliyor. Bu tabii ki başka bir konu. Aslında bu bizim direkt olarak hastalarımıza önerdiğimiz bir şey değil. Ama hani çok genel, çok yaygın olduğu için sanki bir kuralmış gibi devam eden bir süreç. Miyom ameliyatından sonra mutlaka sezaryen diye bir şey yok. Miyom çok küçük olabilir. Alınış tekniği çok uygun olabilir. Yani içerideki küçük bir miyomu histeroskopik yöntemle aldıysanız tabii ki ameliyat önermezsiniz. Ama yine de tabii ki dikkat gerektiren bir konu. Eğer geniş bir miyom alındıysa, 15 santimlik bir miyom aldıysanız o zaman tabii ki sezaryen önerilecektir Kişiye ardından. göre karar veriliyor. Aynen öyle, evet. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Kadın hastalıkları doğum ve infertilite uzmanı operatör doktor Sezgin Dursun bizlerleydi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.